nişangah gününde birlikte yollara düştük. Hava kapalı. Yani yağmur attı atacak. Rüzgar var biraz ama hepimiz yerinde, gene iyiyiz, güzeliz. Bugünkü konuğumuz gerçekten çok özel. Daha ilk atışını biz yapacağız arkadaşlar. Silah sıfır. Sadece red dot ayarı yapıldı silahta. Başka hiçbir şey yapılmadı. Gidince göreceğiz bakalım neler olacak. Bugün konuğumuz Canik'in MC serisi. Gerçekten gördüğünüz üzere yapısı gerçekten 10 numara 5 yıldız. Eleştireceğimiz noktalar var, eleştirmeyeceğimiz noktalar var. Kutu içeriğinden bahsedeyim isterseniz size biraz daha. Temizleme kitleri çıkıyor kutu içerisinden. 2 tane şarjörü var arkadaşlar. Bu silah 12+1 alıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var bu silahta. 12+1 aldığı şarjörü, yani normal şarjörde bence kapasite olarak gayet iyi. Elinize oturmasında problem var. Yani eli büyük olanlar için, el yapısı birazcık daha iri olanlar için serçe parmak boşta kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu tabancayı alırken kesinlikle ama kesinlikle +3 uzatılmış ekstra ücret karşılığında veriyorlar bunu bu arada. Şarjörünüzü almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şarjörü taktığımız zaman silahınızın elinize oturumu daha rahat oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi deneyeceğiz, göreceğiz. Bakalım neler yapıyor. Seriye atacağız, tekli atacağız, hedefe atacağız. Görünüş olarak kendi tipine baktığımızda tabanca gerçekten güzel arkadaşlar. Yani red dot aparatını çıkartıp normal 12'li şarjörünüzü taktığınızda cebinize koyup gezdirebilirsiniz bu tabancayı. Şimdi bir sökelim silahımızı. Ne var ne yok. Zaten alt polimer, üst çelik. Standart yeni tip silahların hepsi böyle. Şurada 2 tane mandalı var arkadaşlar. Mandalına sağlam bastığınız zaman hafif tetiği çektikten sonra sağa doğru alabilirsiniz. Tamamen aslında yapısal olarak Glock klonuna benzeyen bir tabanca. Gördüğünüz gibi icra yayı ve namlusu. Namluya bakar mısınız? İnsanlar kendi silahlarında bunun neredeyse 2 katını kullanıyor. Çok mini bir silah olmuş. Gördüğünüz üzere. Polimer gövdeli çelik süngülü olduğu için silah gayet iyi. Gizli tetik kullanılmış. Yeni tip görev silahlarında gizli tetik bulunuyor. Kutu içeriğinden biraz bahsedeyim. Arka tarafta el kabzası için 3 boyut var. Small, medium, large olmak üzere. Elinizin avuç içinize göre bunları bağlayabilirsiniz. Bu mesela large. Genelde aslında bu tabancalar hanımlara göre ve rahat taşımak isteyen kolluk kuvvetleri de kullanabilir. Mesela bu medium aparat. Tabanca kutusunun içinde bir de böyle klas ayarladıkları küçük bir kutu aslında bu. Alt şarjör aparatından ittiğiniz zaman içinde tabancanın küçük vidaları, yedek aparatları, saatçi tornavida diye tabir ettiğimiz o küçük tornavida yerleri içinden çıkıyor. Şimdi geri kapatalım tabancamızı. Ya Canik'in sevmediğim bir özelliği var aslında. Çok hizalı atmanız gerekiyor yani. Bunu buradan böyle yukarıya doğru getirip de tam aparata oturtturmadığınız sürece tabancanın bağlanması problem çıkartabiliyor. Gördüğünüz gibi. A few moments later. 3 days later. 2000 years later. One eternity later. Evet arkadaşlar, söktük, geri taktık ama Canik'lerin sıkıntısı şu: sarsılmaz gibi değiller. Sökümü takımında takılma çok oluyor. Ona göre taktık, hallettik. Şimdi atışa doğru geçeceğiz. Tabancamıza bakalım, atışlarımızı yapalım. Seriye atacağız. Şarjör değişimi yapacağız. Hadi geçelim. Ama çok soğuk. Bak çok soğuk, yemin ederim. Bizi bitirdin be. Hadi başlayalım. Arkadaşlar atış testine geldik. 15 şarjörümüze 11 tane bastık. Şimdi atışımızı yapalım. Seriye atacağım arkadaşlar. Hedef vurmak çok önemli değil. Daha sonra double atışlarda hedefi göstereceğim. Bir seriye atalım bakalım. Durunca ne olacak? Double'da görüşürüz. Atış kurallarını unutmuyoruz arkadaşlar. Tetik dışarıda. Silah boş. Namlu hedefi göstermeyecek. Bakın bu önemli. Silah kılıf. Evet, atış gayet güzel. Yani 12'li şarjörde gördüğünüz gibi körelmemişim daha. Kendimi övmek de istiyorum biraz. Şimdi 12'liyi takacağım, baskı atışı yapacağım. Biraz şov kesebiliriz. Buna göre silahın tepkisini tam olarak görelim. 15 şarjörümüzü taktık. Silahımızı kurduk. Evet, atışı var. Fena değil. Fena değil. Şimdi birazdan bir baskı atışı daha yapacağız. Poligonda geri buluşuruz. Şimdi
Bir double atış yapalım. 2 kere double yapacağım. Zaten büyük ihtimal arkasındakini komple boşaltacağım arkadaşlar ondan sonra. Ama bir yandan da baskı atışı yapmak istiyorum. Silahın seri ne kadar hani tutukluk yapmadan atmasını görmek istediğim için. Bir double yapalım. Gerisini aslında seri atış, baskı atışı olarak kullanacağım. Kolluk kuvvetleri genelde double atışı yaparlar. Double atışta dan yaparsın, çekersin, beklersin. Baskı atışı da hedef gözetmeksizin karşı tarafın kafasını kaldırmasın diye yapılan atıştır. Bu silahlar çok kompakt silahlar oldukları için baskı atışına uygundur. Evet, başlayalım. Atış var. Hemen tutukluk yaptı. Çekiyoruz. Gördüğünüz üzere. Geri devam edelim. Çektik. Şimdi baskıya gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar iki double'da birinde hemen tutukluğu yaptı. Çok seriye gelmiyor. Aslında çok sıcak da değil tabanca ama gene de bu bizden biraz puan kırdırttırdı. Evet arkadaşlar, sizin için bugün Johnny'in kompakt serilerinden MC'yi denedik. Bence kullanış olarak güzel bir silah. Yani red dot'u bağlamazsak cebine koy taşı. Yalnız gördüğünüz gibi biraz attıktan sonra double'larda falan bir tutukluğu yaptı. Belki mermidendir diye düşündüm ama mermiyi sonradan denedim. Hayır, mermiden değil. Bu silahlar için normal. Bizden geçer aldı mı? Aldı. Özellikle kadınlar için aerodinamik yapısı itibariyle gayet kullanışlı bir tabanca. Rahat taşımak isteyenlerin için de ikinci silah olarak değerlendirilebilir. Bizden 10 üzerinden yani şu tutukluğu yapmasaydı 10 üzerinden 8 derdim ama tutukluğu yaptı, 10 üzerinden 7 diyorum. Bir dahaki Nişangah bölümünde çok özel bir konuğumuz var. Hepinize teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sıkıntı çıkar ha.